arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Naki. Ben de Zuzu. Bugün ikimize sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Nasıl tanıştınız? Biz Zuzu'yla TikTok'tan tanıştık. Böyle sosyal medyadan tanışan çiftler gibi hissediyorum bunu anlatırken ama biz takipleşiyorduk zaten TikTok'ta. Ve o zamanlar benim 1000 takipçim falan vardı. Zuzu'nun da koleksiyonunu paylaştığı bir hesabı vardı. O yüzden o zaman benim hiç merch'im yoktu. Ve görüp oha ne kadar havalı falan diyordum. Ben o zaman VK dinlemeye çok yeni başlamıştım bu arada ve yeni keşfediyordum her şeyi. Ve Naki'yi görünce profil çok havalıydı yani oh my god falan olmuştum. Sonra ben Naki'ye mesaj attım. İlk önce videoma merhaba tanışabilir miyiz diye yorum dayılar ateş atıyor ya. Öyle mi yazmıştım? Evet, merhaba hayranınızım tanışabilir miyiz ya? Evet öyle yazmışım. Onu hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra DM'den konuşmaya başladım. Evet ve Naki çok nazikti zaten. Ya asıl sen naziktin. Biz şu an bir şey diyeceğim. Ben şu an çok şey gibi hissediyorum. Gerçekten international çiftler soru cevap yapar ya. Biz oyuz şu an gerçekten. Koreli erkek arkadaşımla nasıl tanıştık? Koreli erkek arkadaş benim. Evet. İşte sonra konuştuk falan Naki'yle böyle VK üzerine falan sohbet ettik. Ve sonra Instagram'dan da konuşmuştuk. TikTok'tan sonra Instagram'dan da takipleşip konuşmuştuk. Ve sonra da ertesi gün ben normal konuşmayız hani öyle her zaman konuşulmaz yapıyordum ama Naki mesaj atınca çok mutlu olmuştum tekrar mesaj atınca. Sonra biz bayağı her gün konuşmaya başladık. Çok aktif bir sohbet yürütüyorduk. Sonra öyle ilerledi. Ondan sonra Zuzu beni görmek için İzmir'e geldi. Şaka yapıyorum. Tabii ki sadece beni görmek için gelmedi. Ama hem beni görmek için geldi hem de gelecekti zaten yani. Öyle denk getirdik ve bu şekilde. Evet. Ne kadar süredir arkadaşsınız? 2023'ün sonunda tanıştık. 2024'ün Mayıs'ında da yüz yüze görüştük. Evet. Yani bir 2,5 seneden fazla oldu. 2,5-3 sene falan. Evet. Olmuş. Evet. Hangi ay diyesim geliyor. Hangi ayı erası favoriniz? Şöyle, ben tüm eralarını seviyorum. Zaten 4 tane var şu anda. Bu aktif olan grubu da sayarsak. Gulugulu'yu aktifken takip ediyordum ve aşırı seviyordum. O yüzden Gulugulu'nun yeri bende ayrı ve üyeleri falan da çok seviyorum. Ama müzikal açıdan ve görsel açıdan bakacak olursam sanırım Memento Mori'yi en çok seviyorum. Ben de galiba Memento Mori derim, evet. El yapımı outfitlerinizi ve aksesuarlarınızı gösterin demiş. Şu anda burada yani... Benimkiler yok. Aynen, benimkiler de yani arayıp bulmam lazım. O yüzden bazı fotoğraflarımı koymaya çalışırım buraya bir yerlere. Evet. Neden çok tatlı ve havalısınız demiş birisi. O senin tatlılığın. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bu soruyu Zuzu'ya sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Feyruz dinliyor. Önerisi var mı? Evet var. Ama direkt yap. Benim Feyruz playlistim var. Onu açıklamaya ekler misin? Tamam. Aynen öyle yapalım. Bunu nasıl bütün soruları buraya sonra koyarız. Açıklamaya ekleriz. Tamam ama sen genel olarak Feyruz seviminden bahsedebilirsin. Tamam, okey. Ben Feyruz dinlemeye ne zaman başladım çok hatırlamıyorum. Böyle 2022 falan olabilir sanırım. 4 yıl önce falan. Çok random keşfetmiştim. Bir de öyle yani genelde bildik şarkılarından biri de değil. Böyle çok random bir albümden bir şarkısı karşıma çıkmıştı ve onu bayağı çok sevmiştim. Ve sadece onu dinledim bir süre. Sonra yavaş yavaş Feyruz'u, diğer albümlerini, diğer şarkılarını dinlemeye başladım. Ama yani bilmiyorum, her şarkısı zaten çok güzel ama böyle favorim var mıdır diye düşünüyorum. Favori seçemiyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Feyruz dinleyin. Okay. VK'yi nasıl keşfettiniz? Bunu diğer soru cevaplamış mıydık hatırlamıyorum ama cevapladıysak da tekrar söyleyelim. O video yaratalı bayağı oldu. Benimki aşırı random bir şekilde gelişti. Genellikle Japonca öğrendiğim için Japon arkadaş edinmeye çalışıyordum. Arkadaş edinmek için de bir uygulama kullanıyordum.
İsim vermeyeceğim. International çiftler tanıştıkları Aynen. onların isimlerini vermiyor ya, öyle oldu. Aynen. İşte oradan takipleştiğim Türk birisi vardı. O da Japonca öğreniyordu ve Hide'nin ölüm yıl dönümünde Hide ile alakalı bir anma posta atmıştı ve onu görünce dedim oha ne kadar havalı birisi, bu kimmiş falan. Sonra oradan araştırmaya başladım. X Japan'da olduğunu gördüm. Grubu dinlemeye başladım falan. Sonra X Japan'ın Visual Kei grubu olduğunu öğrendim. Oradan Visual Kei diye aratıp grupları tek tek dinlemeye başladım. Ama aynı zamanda bir de Gazet'in Blinding Hope şarkısı yeni çıkmıştı sanırım. O karşıma çıkıp duruyordu. Ondan sonra dedim ki bu da mı VK'ymiş, bunu da açayım dinleyeyim diye. Ve bütün gruplara aşık oldum burada. İşte X Japan ve Gazete yani. Bu şekilde benim. Ben de lisede keşfettim. 11. sınıftaydım ve o dönem okul değiştirmiştim ve çok mutsuz olduğum bir dönemdi. Sonra ben çok random Koreli insanların, evet Koreli, vloglarını izliyordum. Sonra Koreli bir tane çocuğun vlogunu izliyordum ve kız arkadaşı çocuğun videosunu çekiyordu. Sonra çocuğun bilgisayarında X Japan açılıydı ve kız arkadaşı diyordu ki çocuğa ne dinliyorsun? Çocuk da diyordu ki X Japan dinliyorum. Kız da diyordu ki o ne? Çocuk diyordu ki zorbalıyordu kızı, X Japan'ı bilmiyor musun falan diye. Sonra ben gidip X Japan yazıp açtım yani ve direkt The Last Live çıktı. Of. Endless Rain çıktı direkt. Of. Dinledim ve dedim ki what the fuck? Bu ne yani, çok güzel. Ve o 11. sınıf dönemi boyunca sürekli okula gidip gelirken falan elimde müzik dinlediğim her an, elimde telefon oldu, her an X Japan dinlemeye başladım ama ben VK olduğunu falan bilmiyordum. Ben sadece X Japan'ı dinledim. Ta ki üniversite 3'e kadar. Üniversite 3'te üniversite 2'de ya da tam hatırlamıyorum. Ben TikTok indirdim ve karşıma Atsushi çıkmaya başladı. Sonra bir tane kullanıcı vardı. Onun videoları düşüyordu bir de. Ama sanırım o kullanıcı artık VK ile ilgili video yapmıyor, bilmiyorum. Ya da karşıma çıkmadı. O kullanıcının videoları çıktı karşıma ve baktık şarkı önerileri falan yapıyordu. Sonra ben de beğendim şarkıları ve dedim ki o bu ne falan. Sonra oradan aldı başını gitti. Gelecek hedefleriniz neler? Ama bu soruyu görünce Zuzu'yla bir bakıştık böyle. Çünkü ikimizin de gelecek hedefi yok. Evet arkadaşlar. Evet. Ya ben açıkçası kendi adıma konuşacak olursam pek bir şey hedeflemiyorum. Yani okulda bitirdim. Öyle boş boş tüm gün. İlk hedef tamam yani. İlk hedef tamamlandı. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bakacağım. Öyle. Yani şu an sadece karar vermeye çalışıyorum aslında. Ne yapmak istediğimi, hangi yoldan gitmek Yani istediğimi. genel olarak yaparken mutlu olacağımız ve hani pişman olmayacağımız, hoşumuza giden bir iş, eğer işten bahsedecek olursak ya da genel olarak hani öyle bir hayat olabilir sanırım. Ama benim de şu anlık hani en yakın hedefim üniversiteye gitmek falan yani. VK şarkılarından birini seçmek zorunda kalsanız hangisini seçerdiniz? Bu Çok zor. Bunu bir düşünmemiz lazım. Belki değil de albüm belki seçebiliriz, bilmiyorum. O da çok zor. Ama yine de sevdiğimiz albümler var yani. Birkaç tane. Okey, tamam. Ben Gazet'in Traces Vol 2 seçerdim. Ben de Plastic Tree Negatopoji'yi seçerdim sanırım. Puppet olan oldu. Onu artık sevmiyorum. Hayır, onu da çok seviyorum ama Negatopoji bilmiyorum, çok bilmiyorum. Zor, çok güzel. Sorgulamayacağım. Negatopoji diyorum. Şu an içimden Genel olarak geçti. Plastic Tree olmak istiyor. Evet. Buraya plastik bir albümüne dönüştüğümüz bir şey ya. Tamam. Mad Men's Esprit konseri nasıldı? Evet, bu soru aslında uzun uzun anlatılır ama Mad Men's konseri hakkında ne kadar üstünden aylar geçse de arkadaş grubumuzla genel olarak konuştuğumuz bir video çekmek istiyorum. O yüzden burada bir özet geçmeye çalışabiliriz. Ya şöyle, tamamen kendi deneyimim üzerinden konuşuyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Başka insanlar nasıl düşünüyor, nasıl eğlendiler, nasıl hissettiler hiçbir fikrim yok. Ya genel olarak keyif aldığım bir akşamdı ve tabii ki konser güzeldi ama bence bazı teknik aksaklıklar ve organizasyonda sorunlar vardı. Ama
Onun dışında güzeldi bence. Ya ben zaten çok geriliyorum kalabalık ortamlarda falan. Çok gerginim konsere gitmeden önce. Ve böyle yani benim elimde olmayan şeyler yolunda ilerlemeyince de çok stres oluyorum. Ve böyle artık müdahale etmek gerekiyormuş gibi hissediyorum falan. Artık merch sırasında bir ara kafayı yiyip şey demiştim hani kart çalışmıyorsa nakitte ödeyecek olanlarınkini alın ki sıra beklemesin hani falan diye oradaki insanlara müdahale etmeye başladım. Yani çünkü dayanamadım artık falan ama onun dışında çok güzeldi bence. Evet, ya ben de Zuzu'ya katılıyorum zaten genel olarak organizasyon Türkiye'deki şeyle alakalı bir sorun vardı bence. Bu hani konserin yapıldığı alan ve genel olarak çok hazırlıksız bir şekilde gelmişlerdi sanki. Aşırı kalabalık bir ortam zaten. Millet böyle ve bira satmaya falan çalışıyorlar orada. Böyle saçma sapan bir ortam. Sonra Kuyuha şarkıya girdi. İlk 3 şarkı boyunca hani en önde olmama rağmen adamın sesini duyamıyorum falan müzikten böyle. Biraz saçmaydı ve merch sırasında da Zuzu'nun dediği gibi aşırı karışıklık oldu. Saçma sapan. İlk önce biz merch sırasına girdik. Sonra bize dediler ki tamam siz şimdi fotoğraf çekeceksiniz. Merch'leri sonra alın. Sonra birden bir fotoğraf sırasına falan girdik. Saçma sapan bir şeydi yani ve işte yabancı kartları kabul etmediler mi? Bir şeyler oldu. Orada böyle saçma sapan bir şeyler. Ama onun dışında hani üyeleri görmek ve grubu canlı bir şekilde deneyimlemek tabii ki çok güzeldi ve çok güzel bir deneyimdi. Bence de. Ve hani orada bir sürü insanla görüştük, tanıştık. Çok havalı insanlar vardı, çok tatlı kişiler vardı. Yabancı arkadaşlar edindik falan. Ama dediğim gibi hani teknik aksaklıklar dışında güzel bir deneyimdi. Evet. Ya bir de yine kendi açımdan söylüyorum. Ya ben çok rahat değildim, çok gerginim dediğim gibi. Çok kalabalık yerler beni çok gerdiği için. Onu bir kenara bırakacak olursam ben kendim için gerçekten keyif aldığım bir akşamdı. Sadece karmaşa beni çok yordu. O kadar. Evet. Ama sanırım VK konserlerinde genel olarak biraz bu şey var. Zaten o gün ben bilenler biliyordur vlog çekmeyi düşünüyordum aslında sabah hazırlanmadan akşamın sonuna kadar. Ve işte biz evden 12-1 gibi falan çıktık öğlen. Ona rağmen hani tüm gün asla vlog çekemedim. Hani kamerayı elime alamadım bile. Çünkü hazırlanmada bir telaş var. Koştura koştura gittik. Orada bir telaş var. Asla çekemezmişim. Çok zor. Telaşlı ve böyle kalabalıktı yani. Ama güzeldi. Yani. Which bandman? Bandman? Bence Badminton. Bu kez Türkçe söyleyeyim. Bir günlüğüne hangi Batman'ın yerine geçmek isterdiniz? Çok zor. Hangi erası? Ama mesela onu da söyleyecek miyiz? Ben senin cevabını biliyorum. Bilmiyorum, düşüneceğim de. Tamam ben de düşüneceğim. Buldum galiba ya tamam. Ben düşünüyorum. Ya da sen söyle istersen ben düşüneyim. Ben muhtemelen Miyavi'nin Prime arasında olmak isterdim. Direkt Miyavi olmak isterdim ama genç Miyavi işte. Anladınız siz. Fotoğraf koyarım buraya. Yüzünün üzerine koy. Aynen buraya fotoğraf koyarım. Benim bir cevabım var gerçekten ama o mu olmak istiyorum, onunla mı olmak istiyorum bilmiyorum. Ama yine de onu söyleyeceğim. Yok, ama bir kişi daha geldi aklıma. Kim? Wataru Shindo geldi aklıma. Evet ben de istiyorum. Ben de o olmak istiyorum. Ben Suzuko olmak istiyorum. Mecuburay Era. Suzuko. Evet. Ortak cevabımız da Wataru Shindo olsun. Wataru Shindo. Evet. Okay. Bitti. Bu kadar mı? Ben şimdi Naki'ye sorular soracağım. Aklıma Tamam. gelen soruları soracağım. Şunu. Tamam. Bize de böyle şipe dizi yapıyorlar. Ruhiyle yapıyorlar ya. Ruhiyle Orkun'a. Bize Letterboxd Top 4'unu söyle. Arkadaşlar, evet. Bu arada ilgilenen hiç olur mu bilmiyorum ama bir ara sevdiğim filmlerle alakalı bir video da çekmek istiyorum.
Çünkü benim işte special interestlerimden birisi falan Asya ve özellikle Japon sineması. O yüzden çekmek istiyorum. Belki yine birlikte çekebiliriz filmlerle alakalı, bilmiyorum, ya da ayrı da çekebiliriz, bilmiyorum. Olabilir, fark etmez. Bir, All About Lily Shushu. Evet, şaheser, yani bir şey dememe gerek yok. 2, Blue Spring. Görünüyor mu bilmiyorum, burada o da. Yine bir şey dememe gerek yok, bu da şaheser. 3, Mirrored Mind. Bunu da anlatmama gerek yok, bu da çok güzel. Hiçbirini anlatmadım aslında ama neyse olsun. 4, Duvara Karşı. Bu da çok güzel, bunu da anlatmayacağım. Gidin izleyin. Hepsini Anlatmama izle. gerek yok. Evet, hepsini izleyin. Evet Zuzu, seninki? Benim top 4'üm. Bizim bir anda iki eden filme geçiyoruz. Olsun. Tamam, bu hem soru cevap hem sohbet Tamam, videosu evet. olsun ve biz 40 dakika boyunca rastgele konuşalım. En sevdiğim. Evet, böyle videolar Evet. çok iyi. Letterboxd Top 4'um. İlki Elveda Caryam, Farewell My Concubine. İkincisi Baba Aziz. Benim film zevkimim. İkisinin arasındaki fark. Evet O yani. harika. Geliyor, bitmedi. Harika. Üçüncüsü Big Bang Love Juvenile A. Dördüncüsü de Muscle. Bu kadar. Mad Men gibi Türkiye'ye başka bir VK grubu gelecek olsa kim gelsin? Fukura. Fukura, Drax. Fukura, Fukura. Fukura ve Drax gelsin. Evet, yaşantısı gelsin ve Fukura gelsin. Sen hangi grupların gelmesini istersin? Ya bence de Fukura gelsin ve hani gerçekçi bir şekilde bakacak olursak da bence gelme ihtimali olan gruplar Fukura ve Ciluka olabilir. Ciluka'yı çok dinlemiyorum ama üyeleri çok seviyorum. Bence tatlı bir grup. O yüzden hani çok dinlemesem de gelseler giderdim. Boogie ile Tuşat istiyorum. Boogie. Daha önce Japonya'ya gittin mi? Ama şefim. Şefim, daha önce Japonya'ya gittin mi? Japonya'ya gittim mi? Bir kere gitsem anlarım deme. Japonya'ya gittim mi? Ben Japonlara çok eminim. Evet hayır abi. Evet hayır. Abi ben gerçekten Mehmet, Evet veya hayır. Japonya'ya gittin mi? Japonya'ya gidelim ya. Bugünden itibaren para biriktiriyoruz, tamam mı? Buna da asla inandırıcı gelmiyor. Ya bana da ama bundan sonra bir şey aldığımı görürseniz beni durduruyorsunuz, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Kim yazdı? Ülkü. Ben. Ülkü. İki. Ben zaten gıdım gıdım yaşıyorum. Nasıl Ya böyle ben de biriyim? ama keyfi şey, kıyafet falan almaya durdurmaya çalışacağım. Ben onları Durduracağım diyemiyorum almadığım çünkü halde param yok. ben alışveriş bağımlısıyım. Evet. O yüzden bu aydan itibaren az para harcayıp Japonya'ya gideceğim. sonra işe girip 2 sene sonra, 1 sene sonra da değil, 2 sene sonra Japonya'da buluşuyoruz, tamam mı? Tamam, hadi buluşalım ben Japonya'da. Japonya'da gitmek istemiyorum önce. Ya Ben Japonya'da gitmek istemiyorum önce. ama VK'ler, Fukura'ya gideriz, Drax'a gideriz. Bir kaldı böyle. Gidelim. Gitmek istediğim başka yerler var. Of, oraya da gideriz. Oraya git, param yetmez. 2 sene para biriktirip Japonya'ya anca giderim zaten o parayla. Seneye kadar işe girsek. 1,5 senede belki tamamlarız. 1 senede falan. Böyle saçma sapan şeyler almayı bırakacağız, tamam Ben mı? zaten hiçbir şey almıyorum. Ona rağmen param yok diyorum ya. Daha çok içerik at. Ya izlenmiyor. Sakin ol. İnsanlara bağırma. İzlemiyorsunuz ki. Bağırma. İnsanlar azardı ama böyle yaparsan daha çok izlemezler. İzleyin. İzleyin. Ama bak çok uğraşıyorum. O kadar makyaj yapıyorum, şey yapıyorum. Sonra 1K bile izlenmiyor yani. Ne çekeceğim ki? Bilmiyorum. Üzüldüm şu an kendime. Meme konuşalım. Ne? Bilmiyorum, çok komik meme'ler var. Ben Olabilir. bazen internete giriyorum ve karşıma çok komik meme'ler çıkıyor.
falan diye. Saçma oldu. Şey biliyor musun? Ona çok gidiyorum. Bir iki tane siyahi yayıncı, bir tanesi şarkıcı sanırım 21 Savage bir şey, öyle bir rapçi galiba. Şey soruyorlar yayında, ışık mı daha hızlı, ses mi daha hızlı diye. Bu da telefonu açıyor. Telefon flaşını açıyor, sonra aynı anda şey yapıyor. Ha? Aynı sesini çıkarıyor aynı anda, hem de ışığı flaşı flaşı olsun. Sonra yanındaki de şey yapıyor işte 3, 2, 1 falan diyor, sayıyor böyle. Öyle Biz yani yapıyorlar, yoksa gerçekten. gerçekten olabilir. What is faster, sound or light? Sound. I think sound, bro. Let me give it a Benim son zamanlardaki obsesyonum, tekrar Kore dizisi izlemeye başladım. Zaten hep izliyordum da. Eski Kore dizilerini izliyorum. Ve geçen bir tane dizi bitirdim ve çok güzeldi. Ondan sonra dedim ki benim izlemediğim, çok şey kaçırdığım diziler var dedim. Çok şey, izlemesem çok şey kaçırırım olan diziler var dedim. Ve dün yatmadan önce Boys Over Flowers'a başladım. Ben hayatımda hiç izlemedim bu arada. Ama sonra uykum geldiği için devam edemedim. Ama Zuzu izlemiş. Sen daha okula yeni başlıyordun, ben Boys Over Flowers'ı izlediğimde. Evet. Ben 11 yaşındaydım sanırım Boys Over Flowers'ı Sen onu izlediğimde. nereden buldun ki o Ya ne yaşta? oldu biliyor musun? Her şey şöyle başladı. Kanal 7'de mi? Ne? Düşlerin Prensi çıkıyordu. Yine Kore dizisi. O hangisi ya? Onu orijinali. bilmiyor olabilirsin. Bilmiyorum ama işte Prensin evlenme çağı geliyor, Kore prensinin. Kore'nin prensi var mı bu arada? Yok galiba. Yok herhalde. Kore prensinin evlenme çağı geliyor ve onu tabii ki ailenin seçtiği bir kadınla evlendiriyorlar. Sonra bunlar işte şey oluyor. Ne denir ona? İşte önce böyle çocuk ol istemiyor her zaman gibi falan, prens olan. Ama sonra ona aşık oluyor falan, böyle bir dizi. Sonra Boys Over Flowers'ı da ablamın arkadaşının komşusu çok izliyordu. Böyle Kore dizileri falan. O önermişti bize. Sonra biz ablamla Boys Over Flowers'ı izlemeye başlamıştık. Ve evet, Boys Over Flowers'ı izlemiştim. Senin son zamanlarda obsesyonun var mı? Suzuku. Evet, Suzuku. Drugs. Drag. Suzuku ve Drugs. Çok seviyorum. Drugs'ın müzikleri çok güzel. Dinleyin. Drugs dinleyin. dinleyin. Bazıları sevmiyor galiba ama it's okay. Herkesin sevdiği şeyler farklı olabilir. Ve Suzuku çizimlerimi beğeniyor. Evet. O yüzden siz de hemen aşağıdaki linkten Zuzu'nun postlarını beğeniyorsunuz, tamam mı? Ve Drugs demişken Zuzu'nun yaptığı Drugs çizgi romanını da okuyun. Ya. Lütfen okumadan geçmeyin çünkü aşırı eğlenceli ve aşırı güzel ve Abartma. çok, hayır öyle ve çok emek çok emek harcıyor. Ben görüyorum. Ve Yoshiatsu ile Suzuku beğeniyor. O yüzden siz de beğeneceksiniz kesin. Ben size garanti veriyorum yani buradan. Şimdi de- Ve Naki, Asu ve Ülkü de bana çok yardımcı oluyorlar bu arada. Ya. Fikir bulamayınca ben onlara yazıyorum ve onlar bir anda diyorlar ki şurada şunu desin diyorlar ve sonra çevirme konusunda da bana yardımcı oluyorlar. Asu Japonca'ya çevirdi falan. Ama ben daha editlemedim, o yüzden Japoncası yok. Ama biz çok bir şey yapmıyoruz yani. Neredeyse hepsini sen yapıyorsun. Sanırım bu video bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.